Herkese merhaba. Nako İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nilüfer Keskider. Bugün sizlerle bu üzerimde görmüş olduğunuz tatlı mı tatlı yazlık bluzu yapacağız. Yapması gerçekten çok kolay ve eğlenceli. Sadece bir günde yapıp giyebileceğiniz kolaylıkta bir bluz. En güzel tarafı da bu bluzu istediğiniz her bedene, her yaşa kolayca uyarlayabileceksiniz. Ve bunu yapmak için çok fazla örgü biliyor olmanıza da gerek yok. Benim bu videoda size verdiğim bilgilerle bunu kolayca yapabileceksiniz. Şöyle yakın detaylarını da göstermek istiyorum. Yakından şöyle bir fırfırlarına falan bakın. Şöyle bir sırt detayını da göstereyim hemen şu şekilde. Gerçekten giymesi, yapması çok eğlenceli. Kullandığım ipe gelirsek Nako Kaliko kullandım. Gerçekten çok güzel bir iplik. Bir sürü de renk çeşidi var. Benim üzerimdeki için sadece 2 yumak yeterli oldu. Hemen Nako Kaliko'nuzu ve tığınızı kapıp bu bluze başlamamanız için bir sebep göremiyorum. Yaptıklarınızı Nako ipliklerini etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Yaptıklarınızı ve yorumlarınızı merakla bekliyor olacağız. İsterseniz şimdi videoya geçelim beraber. Bugünkü yazlık bluzumuz için Nako Kaliko kullanacağız. Ben şöyle tatlı bir güneş sarısı tercih ettim. Renk kodu da 1380. Aynısını almak isteyenler, gerçekten Kaliko'nun çok güzel renkleri var. Tığ olarak 3,5 milim tığ kullanacağız. Bir de 4 milim tığ kullanacağız. Yine makasım var, mezuram var ve etamin iğnem var. Başlayalım. İpimi aldım ve 46 tane zincir çekiyorum şu şekilde. Bu bluzun boyu, yani belinizden göğüs kısmınıza doğru olan kısım. O yüzden bunu daha kısa veya daha uzun da yapabilirsiniz. Benimki 46 zincirlik bir boy. Şu şekilde 46 tane zincir çekiyorum. 46 zincir çektikten sonra geri dönüp 46. zincir bu. Geri dönüp bir sonraki ilmeğe batarak 45 tane sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde 45 tane sık iğne olacak. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum ve bir sıra daha sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna geldiğimde aynı şekilde yine bir zincir çekip geri döneceğim ve bir sıra daha sık iğne yapacağım. Yani bu ikinci sıra. Bir sıra daha aynı şekilde sık iğne yapacağım. Sonra modele başlayacağız. Şimdi ben 3 sıra sık iğne yapıp geliyorum. Yani bu ikinci sıra, bir sıra daha yapacağım. Bu şekilde 3 sıra sık iğne ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Geri döndüm. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Daha sonra doladım ipimi. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve tek seferde çıkardım. Doladım. Aynı yere tekrar batıyorum ve bu sefer ikili trabzan yaptım. 1-2 ilmek atladım. Üçüncüye batıyorum. Bu o kadar güzel bir model ki çok güzel duruyor. Şu yaptığımız şey. Hem de çok kolay. Bakın, sık iğne yaptığım yere batacağım. Doladım. Sık iğne yaptığım yere batıyorum. Tek seferde çektim. Tekrar doladım. Aynı yere battım ve ikili trabzan yaptım. Yani aynı ilmeğe bir sık iğne, bir yarım trabzan, bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1-2 ilmek atlayıp üçüncüye batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Battım. Yarım trabzan, ikili trabzan. 2 ilmek atladım, üçüncüye sık iğne. Şu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 16 tane dilim sığdırdım. Bu modeli yaparken siz eğer bu 46 zincir yerine sayıları değiştirirseniz ve tam denk gelmezse falan, diyelim ki son kısımda hani 2 ilmek atlayıp üçüncüye batıyoruz ya, bir dilim sığdıracak bir yer kalmadı, 2 ilmek atlayacak. Bir ilmek atlayıp bir yeri de o şekilde sığdırabilirsiniz. Bu modeli bozmuyor. Bunu söylemiş olayım. Çünkü benim burada mesela son kısımda bir ilmek atladım. Buraya taktım. Bu şekilde 16 tane dilim sığdırdım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradaki sık iğneye batıyorum yine. Bakın, geri döndüm. Hep aynı modeli yapacağımız için bu önemli. Hep sık iğne yaptığım yerlerin üstüne işlem yapıyorum.
Doladım, aynı yere tekrar batıyorum. Yarım trabzan, tekrar doladım. İkili trabzan. Bunu nereye batıyorum? Bunu buradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Bu modelde sadece sık iğnelerin tepesine batarak işlem yapıyorum. Yaptığım işlem hep aynı. Sık iğne yaptığım yere bir tane yarım trabzan, bir tane de ikili trabzan. Bir kere daha yapalım. Sık iğneye, üzerine sık iğne yaptım. Doladım aynı yere. Yarım trabzan, doladım aynı yere. İkili trabzan. Bu şekilde devam ediyor. Buraya kadar geldiğimde geri döneceğim. Aynı şekilde devam edeceğim. Şu kısmı bir kere daha göstermek istiyorum. Son kısmı yine sık iğne ile bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Hep sık iğne ile bitiyor sıra zaten. Aynı sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hepsi aynı yere. Geldim, bir sonraki sık iğnenin tepesine battım. Bu şekilde gövdenizi saracak uzunluğa gelene kadar aynı modeli devam ediyorsunuz. Model bittikten sonra yine zaten şurada sık iğneler görünüyor. Bakın. Bunların üzerine sık iğne yaparak tamam artık benim gövdemi sarıyor dediğiniz yerde buradaki gibi 3 sıra sık iğne yapıyorsunuz. Bu şekilde bitmiş olacak. Şimdi bu benim istediğim uzunluğa geldi. Bakın bu şekilde açık ölçtüğünüzde tam 75 santim oluyor. Bunu aslında şöyle de düşünebiliriz. Göğüs çevrenizi ölçtüğünüzde kaç santimse o şekilde düşünebilirsiniz. Bunun üzerinizden düşmeden durması lazım. Yani böyle üzerinize yapışan bir crop olacağı için tam kavraması lazım. Zaten örgü olduğu için biraz esneme payı da var. Ona göre üzerinizi ölçerek bunu yapıyorsunuz. Bu kısım bittikten sonra burayı geri dönüp sık iğne yapacağız. Zaten gözüküyor ilmekler. Bir zincir çektim. Bakın şuralarda ilmekler görünüyor. 3 sıra sık iğne yapıyorum. Şu şekilde 1, 2, 3. Şöyle her bir ilmeğe bir sıra sık iğne yapıyorum. Toplamda aynı buradaki gibi 3 sıra yapıp bitiriyorum. Bu şekilde 3 sıra sık iğnemi de yaptıktan sonra bu 3 sıra sık iğneler üst üste gelecek şekilde bu alt kısmını dikeceğim. Bunu yaparken ilk önce şunu kendi içinden geçiriyorum. Şu şekilde. Daha sonra şöyle alttan buraya bağlıyorum. Tam üst üste gelmesi için. Şöyle. Bakın tam üst üste gelmesi için tam şu kenarlardan dikeceğim. Bunu yaparken de bir alttan bir üstten yapacağım. Şöyle. Şuradan tekrar çıkarıyorum. Bakın. Şuradan batırdım. Daha sonra buradan batırdım. Şöyle bunu çekiyorum. Yani şuradaki şöyle bunu bir iyice çekeyim. Şuradaki şu sık iğne görüntüsünü koruyacağım. Şu şekilde gözükecek. Doğal olarak buradan gireceğim, buradan çıkacağım, buradan gireceğim, buradan çıkacağım. O şekilde dikme işlemi yapacağım. Bakın alttan da hemen bir yandaki sık iğneden batıyorum. Şöyle. Hemen bir yandaki iki üstten çıkıyorum. Bu şekilde burayı dikiyorum. Bu şekilde diktim. Bakın şu görüntüyü bozmadan diktim. Bunu bu şekilde giydiğinizde üzerinizden düşmeden durabiliyor olması gerekiyor. Bu önemli. Şimdi kollara geçelim. Bu şekilde dikişini yaptık ve burası artık giymeye hazır. Dediğim gibi burası üzerinize tam oturmalı. Bir body gibi düşünün. Tam böyle yapışarak oturması gerekiyor. Buraya da süs olarak düğmeler dikeceğim en son. Şimdi şu kol fırfırını yapacağız. Koluna şöyle fırfırlı bir detay yapacağız. Çok güzel duruyor gerçekten. 66 tane zincir çektim. Daha sonra geri dönüp
65 tane sık iğne yaptım. Bu 65 tane sık iğnenin üzerine de 2 sıra aynı modelden ördüm. Yani tıpkı bunu nasıl başladıysak öyle düşünün. Aynı şekilde yapıyoruz. Sadece burada başlarken 3 sıra sık iğne yapmıştım. Bunda sadece 1 sıra sık iğne yaptım. O 1 sıra sık iğne yapmamın tek sebebi de modelin delik delik gözükmemesi. Şimdi bunun üzerine fırfır yapacağız. Bu kısım zaten burasının aynısı. 66 zincir benim omzum için yeterli oldu. Ama sizin omzunuz için veya çocuklarınız için yapacaksanız bu sizin omuz askınız, daha doğrusu bunu ölçerek yapabilirsiniz. Yani zincir çekin, bu askı boyutu size oluyor mu ona göre yapın. Ben benimkini söyledim, 66 zincir. Şöyle geri dönüyorum. Geri dönüp 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bu 6 sık iğne yaparak fırfır yapmaya başlayacağım. Bu kısım bu şekilde düz kalacak. Şurayı body'ye dikeceğim. Ve fırfır biraz yukarıdan başlayacak. Çünkü fırfırı ta buradan başlattığımızda kötü duruyor. Beden görüntüsünü bozuyor. Benim istediğim görüntü o değil. O yüzden böyle 6 tane zincir normal sık iğne örerek ilerledim. Daha sonra doladım. Bir sonraki ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş yükselteceğim. Bakın her ilmeğe 2 kere batacağım. Fırfırın olayı bu. İlk sırada yarım trabzan da yapsam, yarım trabzan, dikil trabzanda hep 2'şer kere. Sadece şuradaki sık iğneleri birer kere battım. Çünkü orada fırfır yok. Şöyle 3. ilmeğe battım. 5 veya 6 ilmeğe 2'şer kere yarım trabzan yapıyorum. Fırfır olduğu için bu çok önemli değil. Bunun doğrusu yanlışı yok. Canınız nasıl isterse. Şöyle ben 5 tane ilmeğe 2'şer tane yarım trabzan yaptım. Daha sonra diğer tarafa kadar her birine ikili trabzan yapacağım. Her ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece fırfırımızı yapmış oluyoruz. Bakın şu şekilde. İkili trabzan. Şuradan sayacağım yine. 2, 4, 6. Bu benim şuna karşılık gelen sık iğnem olacak. 5 tane yere de yarım trabzan yapmıştım 5 ilmeğe. Yani şuraya da 5 tane. Demek ki neymiş? Ben hesapladığımda 5 tanesine de yarım trabzan yapacağım. Şuraya kadar, bu ilmekte dahil, buraya kadar her bir ilmeğe ikili trabzan yaparak ilerleyeceğim ve fırfırımı oluşturacağım. Şimdi ben buraya kadar geliyorum. Bakın bu şekilde ikili trabzan yaparak geldim sıra sonuna. Şimdi 5 tane ilmeğe de yarım trabzan yapacağım. 2'şer tane yapıyorum yine. Şu şekilde. Bunun da başında 6 tane sık iğneyi örmeden geri döneceğim. Böylece eşitlemiş olacağım iki tarafı. Sayalım hemen. 2, 4, 6. Bir kere daha şöyle bir yarım trabzan yapıyoruz. 5 tane olması için. Şuradaki ilmeğe şöyle bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra geri dönüyorum. Yine buradaki ilmeğe ilmek kaydırmayla çıkıp ilk ilmeği sık iğne yaptıktan sonra yarım trabzanları yarım trabzan olarak öreceğim. Burada şu an 3,5 kullanıyorum ya. Burada ikinci sırada 4 milim kullanmaya başlıyorum ve her birine bir tane. Eğer yarım trabzansa yarım trabzan yapıyorum. İkili trabzansa ikili trabzan. Hani burası mesela bakın dikkat ettiğinizde şurası yarım trabzan belli oluyor. 4 milime geçtim. 4 milime geçmek zorunda değilsiniz. Ben sadece tığ numarası büyütme tekniğiyle
Burayı biraz daha dökümlü hale getirmek için bunu yapıyorum. Elinizde varsa kullanırsanız güzel olur. Kullanmazsanız bu sırayı biraz daha 3,5 örmeye devam edebilirsiniz. Biraz daha elinizi gevşek tutarsınız. Hiçbir sorun yok. Bu şekilde yarım trabzan yaptım. Şimdi ikili trabzanların olduğu kısma geçtim. Şöyle ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Her birine bir tane yapıyorum. Artık asla artırma yapmayacağım. Fırfırlarım aynı sayıda oluşacak. Burada yarım trabzanların üzerine yarım trabzan yapacağım. Buraya kadar geliyorum. Sıra sonuna doğru geldim. Son yarım trabzanı yaptıktan sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de şöyle sık iğne yapıyorum ve şuraya da bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bunları yaparken tamamen şu akışı en düzgün şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Bir zincir çekip geri döneceğim. Yine aynı şekilde sık iğnelerin üzerine sık iğne, yarım trabzanların üzerine yarım trabzan yapacağım. Ama bu sırayı da 5 milimle öreceğim. Dediğim gibi kademeli olarak tığ büyüterek şu volanları daha dökümlü hale getiriyorum. Bu bir tekniktir. Ama siz daha gevşek örerek aynı tığla da örebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz dediğim gibi. Şart mı? Değil. Elinizde varsa yapın ama. Yarım trabzanların üzerine yarım trabzan yapacağım. İkili trabzanların üzerine ikili trabzan yapacağım. Ve sıra sonuna kadar geldiğimde kol detayım da bitmiş olacak. Bakın ikili trabzana geçtim. Şu şekilde sıra sonuna kadar gelip bitireceğim. Şu şekilde kolumuz bitmiş oluyor. Siz eğer isterseniz bu fırfır kısmını daha uzun yapıp kısa kollu gibi falan da kullanabilirsiniz. Ben bu kadar yapacağım. Sadece omuz üstünü kapatan tatlı bir askı gibi düşünün. Bunu bu şekilde yaptığınızda, diktiğimizde daha doğrusu şöyle göstereyim. Şu şekilde diktiğimiz zaman bu böyle tatlış bir fırfır oluyor. Bunu nereye dikeceğiz? İşte bu kısımda ise zaten burayı önceden diktiğimiz için bunun üzerinize giyiyorsunuz. Bunu da tam omuz kenarınızdan hizalayıp işaretliyorsunuz. Ben bu tarafta işaretledim giyip mesela şu şekilde. Bakın şöyle burasıymış. Buraya ben bunu şöyle etamine iğnesi yardımıyla dikeceğim. Kolayca arkası da zaten aynı hizada olacak. Bu şekilde arkalı önlü dikiyorum. Dikme işlemine gelince de şöyle hemen göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şuraları tam aynı hizaya denk geliyor. Bakın şu şekilde bunu buraya dikiyorum. Şöyle güzel bir şekilde askımızı dikiyoruz. İyice sağlamlaştırıyoruz ve yaz boyu severek kullanıyoruz. Gerçekten çok güzel duruyor. Şu şekilde bunu güzelce dikiyoruz. Arkasını da dikiyoruz. Bu tarafları da dikiyoruz ve geliyorum. Askılarımızı da diktik. Bakın tam uç kısımlardan diktim. Fırfır yukarıdan başlayacak şekilde. Bu kısımları kendi omzumu ölçerek yaptım. Siz de aynı şekilde yapın. Düğmeler diktim buraya. Sadece bu düğmeler süs amaçlı. Böyle bir hafif vintage görüntü vermesi için. Burasını diktiğimiz için bunu bir body gibi giyip çıkaracağız. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir benimkinin ölçüsünü söyleyecek olursam benimki şöyle tek taraflı 37-38 santim kadar burası. Şu boy kısmını da söyleyecek olsam 22 santim de boyu var. Şu omuzları diktiğim yer arasını da söyleyeyim. Yine ben mesela bakın 9 santim, yine 9 santim kenarlara dikmişim. 9 santim burası, 9 santim burası olacak şekilde
diktim. İşte bu bluzumuz bitti. Yapması gerçekten çok kolaydı. Bunu siz de gördünüz. Yaptıklarınızı Nako ipliklerini etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelsin isterseniz de Nako İplikleri YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yaptıklarınızı ve yorumlarınızı merakla bekliyor olacağız. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.